2 yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanmış birisi olarak bu hataları derece öğrencileri de yapıyor, sen de yapıyorsun, herkes yapıyor. Ama bu videodan sonra artık bu hataların neler olduğunu ve niye yapmaman gerektiğini ve bu hataları nasıl pozitif bir şeye çevirebileceğini öğrenmiş olacaksın. Kütüphanedesin, kafedesin, evindesin, açtın laptopunu, açtın defterini, aldın kalemini, taktın kulaklığını, başladın çalışmaya. Hata 1. Müzik dinlemeyeceksin. Belki şu an diyebilirsin, ben müziksiz yapamam, müzik dinlemem lazım, müzik dinleyince odaklanabiliyorum yoksa asla odaklanamam. Müzik şu işe yarıyor, bu işe yarıyor, müzik çok önemli. Önemlidir ama asıl önemli olan şey müzik değil. Asıl önemli olan şey seni dışarıdan izole edecek bir araç. Yani sen dışarıdaki korna sesini duymak, annenin babana bağırışını duymak ya da etrafta yürüyen insanları işitmek istemiyorsun. Aslında bu yüzden müzik dinliyorsun ki gerçekten de ödevinle, gerçekten de dersinle baş başa kalabilesin ya da çalışacağın şeyle. Ama müzik bunun için yanlış bir araç. Çünkü sen müzik dinlerken beyninin daha çok korteks bölgesini aktif ediyorsun. Korteks bölgesi de daha çok otomatikleşmiş işler için kullanılan bir bölge. Ama sen ne zaman yeni bir şey öğrenecek olsan, ne zaman bir konuya çalışıyor olsan, ne zaman daha önce çözmediğin soruları çözüp yeni çözümler öğreniyor olsan, orada frontal lobunu yani ön beynini kullanıyorsun. Daha çok bir şeyleri çözmek için kullandığın, daha çok bir şeyleri öğrenmek için kullandığın kısmı. Şimdi sıkıntı şurada. Sen aynı zamanda bir şeyler öğrenirken bu sırada da müzik dinlersen odağını farklı yerlere bölmüş oluyorsun. Hem beynine ekstra enerji yükü bırakıyorsun. Çünkü hem korteks hem de frontal lobu aynı anda çalıştırmaya çalışıyorsun ve ikisini de yüksek enerji isteyecek şekilde çalıştırıyorsun. Yani sen aslında evet soruyu çözerken bir yandan da korteksin çalışacak. Çünkü orada okumaktır vesaire bazı şeyler yine otomatikleşmiş. Ama müzik dinlemek bunlardan çok daha fazla yük bindiriyor. Yani senin aslında beynini o sırada çok daha fazla kullanman, daha fazla enerji harcaman demek. Bunun yanında bir de odağını farklı şeylere böldüğün zaman, yani soruyu okuyorsun, araya söz giriyor. İşte bunu yaptım, şunu yaptım, orada sözler mözler var. Sen hem soruyu okuyorsun hem de bir yandan müzik geliyor. Ve bu senin odağını birden fazla yere bölmen demek. Aynı zamanda senin en iyi şekilde, en verimli şekilde çalışamaman da demek. Peki Furkan, müzik dinleyemiyorum. Ne yapacağız o zaman? Orada da şu devreye giriyor. İlk başta demiştik ya, senin aslında müziğe değil de seni dışarıdan izole edecek bir araca ihtiyacın var. Yani bu herhangi bir ses olsa olur. Güzel. Benim kendi şahsi kullandığım sesler ya yağmur sesi oluyor. YouTube'a yazabilirsin. Rain sound ya da işte yağmur sesi. İlla ki Türkçe versiyonları da vardır. Fark etmiyor. Yağmur sesi zaten. Dünyanın neresine gidersen git aynı. Kütüphane sesi. 3-4 saatlik, 5 saatlik, 12 saatlik videolar var. Ya da benim tavsiye ettiğim 40 Hz binaural beats. Bu binaural beats'ler senin gerçekten bilimle kanıtlanmış olarak odaklanmana yardımcı oluyor. Bunu 2-3 saat boyunca dinlemek belki baş ağrısı yapabilir. Ben de yapmıyor. Ben o yüzden çalıştığım her süre boyunca yağmur ya da kütüphane sesi dinlemek yerine diyorum ki biraz daha odaklanma sürecimi hızlandırayım, daha iyi odaklanabileyim. O yüzden 40 Hz bu arada 40 Hz olması önemli. Binaural beats ya da beyaz ses, kahverengi ses. Onları da bilirsin belki karşına çıkmıştır. Bunları da YouTube'a yazarak bulabilirsin ya da Spotify'da da varlar. Bu tarz arkadan gelecek gürültü bir nevi. Dinlemek senin odaklanma yeteneğini, senin odaklanma sürecini çok daha hızlandırıyor. Bu yüzden sağdan soldan müzik dinlemek yerine bu tarz gürültüleri açarak en azından kendini hem dışarıdan izole edebilirsin. Hem de odağını farklı yerlere bölmeden çünkü arkadan aynı hertz'te, 40 Hz diyoruz değil mi sonuçta? Alçalıp yükselen bir ton yok. Farklı sözler yok, yavaşlayan bir beat yok. Hızlanan bir beat yok. Arkada bağıran bir adam, bağıran bir kadın yok. Odağını o anda değiştirebileceğin bir yer yok. Full aynı ses geliyor. Seni dışarıdan izole ediyor ve aynı zamanda da odaklanma sürecine yardımcı oluyor. Yani bundan sonra ben müziksiz yapamam, edemem falan deyip kendini bir kafese sokmak yerine, kendini küçümsemek yerine bir nevi. Bu sana az önce önerdiğim kahverengi ses, beyaz ses ya da 40 Hz binaural beats'i YouTube'da arat, orada burada arat. Link koymayacağım, bulabilirsin. Çok fazla video var zaten. Bunları aratarak çok daha verimli seanslar geçirebilirsin. Benim öğrenci olduğum zaman, yani üniversiteye hazırlanırkenki zamanda etrafımda gördüğüm ilk 100'e girenler de, ilk 200'e, ilk 1000'e giren insanlar bile sayısalda müzik dinliyorlardı. Şimdi diyebilirsin ki Furkan sen ilk 100'e mi girdin? Onlardan daha iyi bileceksin. Yanlış yerden bakıyorsun. Çünkü o insanlar müzik dinlemeseydi, az önce sana tavsiye ettiğim şeylerle çalışsaydı belki de daha iyi yerlere gelecekti. Bunu böyle düşün. Diyelim ki üniversitedesin, lisedesin ya da ortaokuldasın. Ya da diyelim ki çalışma hayatına başladın. Etrafındaki herkes 3 saat çalışsa ve tüm işlerini halletse, geri kalan zamanda boş şeylerle vakit geçirse, sen günde 3,5 saat çalışarak bu insanların en tepesinde olsan, en çalışkan, en iyi not ya da en yüksek maaş, artık nasıl ölçüyorsun başarını bilmiyorum. Bunlara sahip olsan, yani işlerindeki en iyisi sensin. Daha da ilerlemek istemeyeceksin. Belki isteyenler olur, çok nadirdir. En yukarıya çıkıp daha da yukarısının başarılabileceğini düşünenler. Ama etrafındaki insanların en üstündeysen zaten o
en iyi yerdir. Herkes sana ilah gözüyle bakar. Herkes der ki of Furkan çok iyisin, şöylesin, böylesin. Bana şuna yardımcı ol, bunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın. 3,5 saati 4 saate çıkarma gereksinimi duymazsın. Etrafındaki insanların çalışma kalitesi de, etrafındaki insanların çalıştığı süreler, yaptıkları netler, başarıları kısaca burada ölümcül bir rol oynuyor. Çünkü eğer etrafındaki herkesin çalışma saati 1 saatse, sen de 1,5 saat çalışıyorsan çok çalışıyorsun. Herkesten fazla çalışıyorsun. Ama etrafındaki herkes 8 saat çalışıyorsa ve sen 8 yerine 10 saat çalışıyorsan işte burada fark yaratırsın. Hatta bir yerden sonra o grup içerisinde herkes o kadar fazla çalışıyor, herkes birbirini geçmeye çalışıyor ki o kadar fazla çalışırsınız ki etrafta böyle 1 saatlik 2 saatlik çalışan insanların bulunduğu gruplardakine öyle bir fark atarsınız ki bir ay sonra bir bakarsın ben nereden nereye gelmişim. Aynısını mezun yılımda yaşadım. Çok rekabetçi bir arkadaş grubumuz vardı 3-4 kişiden oluşan ve sürekli birbirimize sorular sorardık ama en akşam kütüphaneden de biz ayrılırdık. En geç kütüphaneden de biz ayrılırdık. Bir gün bu yaklaşık 1-2 ay sürdü. Dershanedeki netlere bakıyorum. Kimlerin ne kadar netinin arttığına. Ve şunu fark ettim. Bizim gruptaki herkes uçup gidiyor da. Diğer herkes 2 artmış, 5 artmış. Biz 15-20 artmışız. O zaman şunu fark ettim. Biz o kadar fazla çalışıyorduk ki çünkü ben etrafımdaki o çok çalışkan insanlara bakıyordum sadece. Diğerlerine değil. Diğerlerinin başarısı beni ilgilendirmiyordu. Çünkü onlar 10. 15. 20. idi. Ben ilk 5'e bakıyordum. Bu insanlarla o kadar fazla çalışmışız ki geri kalan herkes bizim tarafımızdan fark yemişti. Etrafını eğer böyle bol çalışacak insanlarla, etrafını eğer böyle gerçekten büyük hedefi olan insanlarla doldurmazsan kendini niye daha yukarıya taşımak isteyesin ki? Motivasyonun ne olacak? Ha belki dersin ben Boğaziçi bilgisayar mühendisliği istiyorum. Okey güzel. İlk 1'e girmen lazım yanlış hatırlamıyorsam. Etrafındaki herkes 100 binlik, 150 binlik çalışıyor. Sen de zaten o sırada 70-80 binlik çalışıyorsun. Daha fazlasını yapmak nasıl içinden gelecek ki? Ya da diyeceksin ki kendine bunlar 1 saat çalışıyor ben 4 saat çalışsam yeter. Ama o sırada Boğaziçi bilgisayar hedefleyen bir arkadaş grubu ya da işte Boğaziçi Üniversitesi mühendislik bölümlerini hedefleyen bir arkadaş grubu. Hepsi ilk 1000'e, hepsi ilk 2000'e oynuyor. Günde 10 saat çalışıyorlar. Ama sen onları görmüyorsun. Sen etrafındakileri görüp diyorsun ki okey bu yeterli. Değil. Etrafını katil içgüdüsü diyeceğim. Etrafını çalışmaya odaklanmış insanlarla doldurmadığın sürece motivasyon bulmaya da rekabetçi içgüdülerini harekete geçirmeye de çok zorlanırsın. Bunları bulamıyor olabilirsin. Belki okulunda birincisindir. Sıkıntı yok ama belki de TYT'de 60 net yapıyorsundur. Yarı yarıya 120 soru var. Ama buna rağmen birincisindir. Etrafındaki herkes sana söyler ne kadar iyisin, şöylesin, böylesin. Sen bu rehavete kapıldığın zaman o zaman işin biter. Bu rehavete seni asla kaptırtmayacak olan insanlara ihtiyacın var etrafında. Etrafında hiç yoksa kütüphanede otur. Etrafındaki insanlara bak. Orada düzenli gittiğin zaman zaten oraya düzenli gitmekte olan bazı insanları göreceksin. Bunlar her zaman oraya giderler. Köpek gibi çalışırlar. Sen de onlar gibi olacaksın. Belki de kendi kendine diyeceksin ki bu molaya çıkmadan ben çıkmam. Ya da 2 defa molaya çıkmadan ben bir tane molaya bile çıkmıyorum. Güzel. Bunu yapman lazım. Bu yüzden ortak çalışma alanları. Sen evindeyken 2 saat çalışıyorsun, 5 saat yatıyorsun. Çalıştığını zannediyorsun. Evde çalışabiliyorsan çok iyi. En iyisi. Ama genelde böyle olmuyor. Yatıyorsun orada burada ve akşam oluyor. Bir anda diyorsun ki güzel. Tüm gün çalıştım. Ama çalışmadım. Etrafını bu tarz hırslı insanlarla doldurduğunda o zaman anlıyorsun gerçekten nasıl çalışılması gerektiğini ve neden çalışmak gerektiğini ve çalışmak için motivasyonun nereden geleceğini. Müziği bıraktın, etrafında güzel, kaliteli arkadaşların var. Ama sürekli telefonuna bakıyorsan, ki telefonuna bakmayı geçtim. Sürekli dışarı çıkıyorsan bir çöp atman gerekiyorsa, sürekli dikkatini bölecek işlerin varsa yine çalıştığından çok bir verim alamazsın. Çünkü şöyle bir durum var. Flow state denen yani akış evresi. Senin gerçekten de kendini kaptırman diyeceğim. Derse tamamen odaklanmanı sağlayacak evre ortalama 27 dakika sürüyor. Bazen görmüşsündür. Futbolcular bir anda çok iyi çalımlar atmaya başlar. Sanki o anda başka bir evrendeymiş gibi. Sanki o anda top ve kendisi varmış gibi. Ya da basketbolcuları görürsün. İnanılmaz fake'ler atarlar, inanılmaz ankle break'ler atarlar ve en sonunda çok güzel bir şekilde o smaçla bir şekilde üçlükle bitirirler. O an onu görürsün. O adam topla beraber baş başa. Başka hiçbir şey yok. Rakibin ayaklarını görüyor, rakibin omzunu görüyor. Ya da boksörlerde de görmüşsündür zamanında Muhammed Ali'nin dodge'ladığı yumruklar, o efsanevi görüntü. Bu anda bu insanlar akış evresinde oldukları için bunu yapabiliyorlar. Odaklanmışlar, odaklarını kaybetmemişler. Tabii ki de sana o dersin yumruklarından kaçın falan demiyorum. Ama eğer sen de ben o dersin başına oturayım ve aksın gitsin. Her şeyi çok iyi öğreneyim, her şey aklıma kazınsın ve rahatsız edilmeyeyim diyorsan etraftaki tüm rahatsız edici şeyleri kaldırman lazım. Telefonunu alırsın, başka odaya koyarsın, masandan kaldır, yatağına atarsın. Orası beni ilgilendirmez. Arkadaşına sessiz olmasını söylersin, ailene ders çalışacağını ve konuşmamaları gerektiğini söylersin. Orası beni ilgilendirmez. Ama ne yapıp edip bulunduğun ortamı
senin dikkatini dağıtabilecek şeylerden, senin dikkatini bölebilecek şeylerden arındırabiliyor olman lazım. Günlük işlerini tamamını hallet. Ondan sonra dersin başına otur. Ya bir anda aklında şey olmasın. İşte akşam benim bunları yapmam lazımdı. Ama hadi oturayım ders çalışayım, onu akşam yaparız. Sen ders çalışırken full aklında kalmaya devam edecek o. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Ya da telefonun orada yüzüstü duruyor. Bir tane video yolladığı zaman sana arkadaşın ya da mesaj attığı zaman ya da birisi aradığı zaman tık 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 ötmeye başlayacak o. Bunun farkındasın. Niye orada risk alıyorsun ki? Ya da annene ders çalışacağını söylemediğin zaman kapının her an çalınma riski var. Gerçekten oturup her şeyi anlamak istiyorsan, gerçekten okuduğumu anlayayım, çalıştığım şeyler bir halta yarasın diyorsan senin ilk önce akış evresine girebilmen lazım. Bu da en az 27 dakikalık bir odaklanma evresinden geçiyor. Yaşadığım sorunların en üstünde maalesef bu geliyordu. Çünkü ben birden fazla rehber hocasına gittim. Sayfalarca plan yaptım ama hiçbirine uymadım. Çünkü çok fazla yük koyuyordum ve çok uzun vadeli planlar yapıyordum. Plan yapmak iyidir. Planlarını yapman lazım. 2 günlük, 3 günlük belki. Ama bu planlar bir haftalık olduğu zaman. Ya kabataslak bir şey yaparsın. Dersin ki atıyorum Perşembe günü arkadaşımın doğum günü, ona 1 saat ayırmam lazım. Çarşamba günü spora gitmem lazım. İşte cumartesi günü spora gitmem. Bunları kabaca yazarsın ama sen ne zaman yapacağın tüm dersleri tak 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 yazmaya başladın ve baktın ki hani 10 saatlik bir çalışma listesi oluşturmuşsun oraya. 8 saat uyuyorsun zaten. Diyelim 3-4 saatte normal takılıyorsun. Geri kalıyor 1-2 saatin. Bu 1-2 saatin dışında bir şey geldiği zaman o planların çöker. Bugünkü yapamadığın şey yarına kalır. Bu sefer yarın da bir işin çıktı mı 2 kat. Çarşamba gününe kaldı. O yüzden yapacağım planlar aşırı uzun vadeli olmasın ve planlarına bu kadar takılı kalma. Ben takılı kaldım. Bir sürü rehber hocası gezdim. Sürekli diyordum ki bana bir plan lazım. Her zaman en yüksek verimde plan yapmaya çalışıyordum. Ama aslında bu benim işten kaçma yolumdu. Plan yapıyorum ama çalışmıyorum. Planlar orada duruyor. Güzel duruyor işte. Günlük 400 soru. Çok güzel. Günlük 400 soru çözeceğim. Yani o da masaya oturursam. Ama oturmuyordum. O sırada çünkü bir önceki gün plan yaparken yine bir şeyler eksik kalmış. Bugün o zaman yeni plan yapmam lazım. Tekrardan plan yapıyorum. Özellikle bir hafta ile geçiyorsa planların aylık, belki yıllık. Büyük risk. Ne yapacağını bir önceki geceden belirle. Kabataslak belirlersin. Dersin ki pazartesi günü biyoloji. Salı günü kimya, fizik atıyorum. Bunları yaparsın ya da dersin ki pazartesi günü bu kitabı bitireceğim. Salı günü spor, çarşamba günü spor artı kitap. Güzel. Ama sen oraya ne zaman yazarsan kitap 150 sayfa, başka bir kitaptan 300 sayfa, ondan böyle, bundan böyle. Bir tanesi eksildiği zaman bir sonraki güne kaldığında çok büyük yük. Bu yüzden yapabileceğin şey şu. Ya haftada bir gününü boş bırakırsın. Atıyorum pazar günü. Ve o hafta yapamadığın şeyleri o pazar gününe koyarsın. Benim zamanında akıl edemediğim, aklıma gelse de yapmak istemediğim şey buydu. Çünkü bir günü fire vermek hoşuma gitmiyordu. Diyordum ki ben bunların hepsini yaparım, haftanın 7 günde yaparım, hiçbir şey sekmez, artmaz. Ama o zamanlar düşünce yapım bu kadar güçlü değildi. O yüzden bunda sık sık başarısız oldum. Eğer sen de sürekli günlük yapacağın şeyleri aksatıyorsan bir gününü boş tut. İşte ben haftanın 7 günde yaparım, bir gününü boş tutmama gerek yok falan. Boş tut. Bir gününü oraya koyarsın. Bomboş olsun. Yapamadıklarını oraya diz. Pazar günü. Pazartesi gününden şu kalmıştı. Çarşamba günden bu. Cuma gününden bu. Yaz. Üçünü de. Ya da bir önceki günden diğer günü planla. İnsanlar sürekli olarak benim de yaptığım gibi bir haftalık plan yapıyor. Bir şey aksadı geçmiş olsun. Tüm hafta gitti. Baştan plan yap. Bu mükemmeliyetçilik yararından çok zarar getiriyor sana. Bana getirdi. Yaşadım da biliyorum. Ve artık günümüzde bu YKS süreci, liseye giriş sınavı ya da genel olarak hayat o kadar fazla rekabetçi ki. Çünkü herkesin elinde laptop var, herkesin elinde telefon var. Bilgiye aşırı hızlı bir ulaşım var ve senin boşa geçirdiğin her saniye başka insanların bilgiye ulaşması demek ve senin geriye düşmen demek. Durum böyle olunca artık insanların yaptığı hataları yapmayayım. Ya da insanlar hata yapıyor olabilir ama en azından farklı bir taktik varmış. Gideyim bir meditasyon yapayım, odak sürem artsın. Bunlara başvurmak gerekiyor. O yüzden bu videoda söylediklerimi otur düşün. Belki önyargıyla yaklaşmışsındır. Hayır ben bunu yapamam ya da hayır ben böyle değilim. Ben haftanın 7 gününe de çalışabilirim. Belki de çalışabilirsin bilmiyorum ama muhtemelen çalışamıyorsundur. Çoğu insan çalışamıyor. Bu söylediklerimi otur düşün. Ona göre planını yap. Ona göre dinleyeceğin şeyleri önceden hazırla. Bir yere kaydet. Ona göre arkadaşlar bul. Ve ona göre dikkatini senden çalacak şeylerden uzak dur. Yani en kötü anında bile en iyi hamleni yap. Sonraki videoda görüşmek üzere.